Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok fazla istek üzerine gül buketi battaniye yapımını anlatacağım. Çok fazla istek geliyordu, dayanamadım. Ben de çok beğendim. İnşallah beraber yapacağız. Hem çok kolay, sadece gülleri yaparken zorlanabilirsiniz ama örmeye değer arkadaşlar. İp olarak kalın ipler de örebilirsiniz arkadaşlar. Ama ben şöyle kalın ipler çok kaba duruyor. O yüzden ne yapacağım? Şöyle elimde 100 gram 340 metrelik ipim var, açık bej. Bunu kullanacağım. Bir de angora ipim var. Şöyle aynı renk angora ipi, yani iki ipi birbirine katıp öreceğim. Hafif tüylü olsun istiyorum. O yüzden ikisini katıp öreceğim. Siz de bu şekilde örebilirsiniz. 2 yumak, dediğim gibi 100 gram 340 metrelik ipim var. Tabi videonun sonunda ne kadar gitti size söyleyeceğim. E, Bu da zaten 550 metre oluyor angora ipler. 1,5 yumak da bu gider diye düşünüyorum. Tabi dediğim gibi videonun sonunda ne kadar gider, kaç santim öreceğiz, size detaylı anlatacağım. Gülleri içinde şöyle 100 gram 250 metre böyle Himalaya'nın bebe günü var arkadaşlar. Bunu öreceğim. Yeşil ip olarak da bunu kullanacağım. Açık da kullanabilirim. Bakarım bu boğarsa açık yeşil ya da fıstık yeşil de kullanabilirim. Evet, hazırsanız şöyle iplerimi kenara alayım. Hatta tığımı da göstereyim arkadaşlar. Öncesinde şöyle böyle hızlı bitsin diye kalın tığ kullanacağım. Kalın uçlu 4,50 milimetrelik tığla öreceğim. Evet, şöyle kenara alayım. Evet, hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Dediğim gibi ben salaş ya da çabuk ilerlesin diye kalın uçlu tığ kullanacağım. Siz daha sıkı örmek isterseniz ince uçlu tığ da kullanabilirsiniz. Sihirli halka yaparak başlayacağım. Sihirli halka yapamıyorum derseniz 6 zincir çekip içine 12 trabzan yapabilirsiniz. Sihirli halkayı da şu şekilde yapıyorum. Bakın ipimi bu şekilde tutuyorum. Baş parmağımın etrafına ipimi sardım ve sol elimi alıyorum. Şöyle bir zincirle sabitledim. 2 zincir daha çekiyorum. Tığımı doladım. Bu yuvanın içine giriyorum. Bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzanlar yapıyorum. Tığıma doladım. Aynı yuvaya bir trabzan daha yapıyorum. Evet, dediğim gibi bir dolayıp 2 defa da çektiğimiz trabzanlar yapıyoruz. Baştaki zincirle birlikte şöyle halkamı biraz kapatayım. Baştaki zincirle birlikte toplamda 12 tane trabzan yapacağız. Şöyle biraz daha sıktırayım. Şöyle. Evet. 12'ye tamamlayalım. Evet. Baştaki zincirle birlikte toplamda 12 tane trabzanım oldu. Şimdi karşımda ilk yaptığım zincir var. Onun tepesine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. 1, 2, 3 zincir çektim. Şöyle burada şu ortadaki halkamızı iyice kapatalım arkadaşlar. Şöyle iyice çektirip kapatıyorum. Dilerseniz düğüm atabilirsiniz. Dilerseniz atmayabilirsiniz. Ben sağlam olsun diye atacağım. Garanti almak adına. Şöyle attım. Evet, sonra fazlasını keseriz. İkinci sıraya geçtik. Tığıma doladım. Şimdi bu ilk yaptığım zincire tekrar böyle önden beline dolayarak trabzan yapıyorum. Yine bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan yaptım. Tığıma doladım. Sıradaki trabzanın tepesine trabzan yapıyorum. Tığıma doladım. Bu sefer o trabzanın bu şekilde önden beline dolayarak trabzan yapıyorum. Tığıma doladım. Sıradaki trabzanın tepesine trabzan yapıyorum. Doladım. Aynı trabzana bu sefer önden beline dolayarak trabzan. Yani bir trabzana 2 tane trabzan yapmış oluyoruz. Hem artırma yapıyoruz hem de desenimizi uyguluyoruz. Tığıma doladım. Sıradaki trabzanın tepesine trabzan, tığıma doladım. Aynı trabzana bu şekilde önden beline dolayarak trabzan. Doladım. Sıradaki trabzanın tepesine trabzan. Doladım. Aynı trabzana bu şekilde önden beline dolayarak trabzan. Bir normal şekilde batıyoruz.
Bir de önden beline dolayarak trabzan yapıyoruz. Sıradakine tepesine batıyorum ilk önce. Sonra dolayıp aynı trabzana bu şekilde önden beline dolayarak trabzan yapıyorum. Evet, sıranın sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Son trabzanım kaldı. İlk önce tepesine trabzan yapıyorum. Tepesine batarak trabzan yapıyorum. Sonra tığıma dolayıp önden beline dolayarak trabzan yapıyorum. Evet, toplamda 24 tane trabzanım oldu. Her sırada 12 tane trabzan artırma yapmış olacağız. Evet, karşında ilk yaptığım zincir var. Tepesine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Tığıma doladım. Evet. Şimdi sıradaki bakın. Trabzan bu zincirin önden beline dolayarak yapmayacağım. Sadece önden dolayarak yaptığımız trabzanlara yine önden beline dolayarak trabzan yapacağız. Ama öncesinde bu trabzanın tepesine normal şekilde trabzan yapıyorum. Sonra tığıma doladım. O trabzana bakın önden dolamışım zaten. Önden beline dolayarak trabzan yapıyorum. Bu sefer 2 tane tek trabzan, bir de önden beline dolayarak trabzan yapmış olduk. Tığıma doladım. Hemen sıradaki trabzanın tepesine trabzan. Tığıma doladım. Sıradakinin tepesine trabzan. Tığıma doladım. Bunu zaten bakın önden dolayarak yapmışım. Bu trabzana yine önden beline dolayarak trabzan yapıyorum. 2 normal trabzan, bir de önden beline dolayarak trabzan yapmış oluyoruz. Evet, sıradakine trabzan. Sıradakinin tepesine trabzan. Tığıma doladım. Bu sefer bakın önden beline dolayarak trabzan. Sıradakinin tepesine trabzan. Sıradakinin tepesine bakın, önden doladığım trabzanın ilk önce tepesine trabzan yapıyorum. Evet, ipim bir inat etti. Evet, 2 tane normal şekilde trabzan yapmıştım. Şimdi önden beline doladığım trabzanıma yine önden beline dolayarak trabzan yapıyorum. Sıradaki trabzanın tepesine trabzan. Sıradakine trabzan. Tığıma doladım. Bunu bu sefer önden beline dolayarak trabzan. Evet, sıradakine trabzan. Sıradaki trabzanın tepesine trabzan. Tığıma doladım ve önden beline dolayarak trabzan. Bu şekilde ilerliyoruz. Evet, sıradaki trabzana battım. Önden beline doladığım trabzanın ilk önce tepesine trabzan yapıyorum. Sonra da beline dolayarak trabzan yapıyorum ki artırma yapmış oluyoruz. Evet, bir alt sırada bir tane normal trabzan, bir beline doladığımız trabzandı. Şimdi 2 normal trabzan, bir beline doladığımız trabzan. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, yine sıranın sonuna geldim. 2 tane normal trabzan yaptım. Şöyle sonra yine önden doladığım trabzanımı yapıyorum. Ve karşımda ilk yaptığım zincir var. Zincirin tepesine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. 3 zincir. Evet. 4. sıraya geçmiş olduk. 1, 2, 3, 4. Tığıma doladım. Hemen sıradaki trabzanın tepesine trabzan. Sıradakine trabzan. Bakın zincirle birlikte 3 trabzanım oldu. Bu trabzanım zaten önden dolayarak yaptığım trabzan. Yine önden beline dolayarak trabzanımı yapıyorum. 3 normal trabzan, bir önden dolayarak trabzan oldu. Sıradaki trabzanın tepesine trabzan. Sıradakine trabzan. Önden dolayarak battığım trabzanın tepesine trabzan. Bir de beline dolayarak trabzan yapıyorum. Yine artırma yapmış oluyoruz. 3 tane normal trabzan yapıyoruz. Üçüncü trabzanı tekrar beline dolayarak trabzan yapıyoruz.
3 tane normal trabzan, yani normal tepesine batarak trabzan. 2 3 bir de beline dolayarak 3. trabzanı tekrar beline dolayarak trabzan. Evet, bu şekilde artırmalarımız oluyor. Evet, üçüncünün tepesine trabzan, sonra 3. trabzanın beline dolayarak trabzan. Evet, bu sıramızı da tamamlayalım. Sıranın sonunu tekrar göstereceğim. Evet, sıranın sonuna geldim. 3 tane trabzanımı yaptıktan sonra 3. trabzana önden beline dolayarak trabzanımı yapıyorum. İlk yaptığım zincirin tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. 3 zincir. Evet, dediğim gibi bu şekilde ilerliyor. Tığıma doladım. Bu ilk trabzanım olarak kabul ediyorum. Sıradaki trabzanın tepesine trabzan. Sıradakine trabzan. Sonra bakın önden beline doladığım trabzanın tepesine trabzan. 4 tane yaptıktan sonra tığıma doladım. 4. trabzana bu sefer önden beline dolayarak trabzan. Evet. Önden beline doladıklarımız hep aynı olacak arkadaşlar. Aynı trabzana denk gelecek. Ona dikkat edin. Zaten bilirsiniz de. 4 tane normal şekilde batarak trabzan yapıyorum. 2 3 ve 4. Sonra önden beline dolayarak trabzan. Aynı trabzana önden beline dolayarak trabzan. Bu şekilde devam ediyoruz. Yeterli boyuta gelene kadar, ne kadar örmek istiyorsanız arkadaşlar, 1 metre olur genişliği, 1,5 metre olur, 1 metre 20 santim olur. Boyutuna bakarsınız arkadaşlar. Böyle örelim. Ben de size ne kadar ördüğümü göstereceğim. Sonra çiçeklerin yapımına geçeceğiz. Bu şekilde devam edelim. Artarak ilerliyor. Sonra 4 tane trabzandan sonra önden doladık. 5, 6 o şekilde ilerliyor. Evet, benimki yeterli diye düşünüyorum arkadaşlar. Böyle tam ortadan yarı çapı 1 metre 10 santim olana kadar ördüm. 2 yumak angora ipim bitti. 2,5 yumak da normal örgü ipim bitti arkadaşlar. Yeterli. E, En az da 1 metre olabilir. En küçük 1 metre yapabilirsiniz ama 1 metre 10 santim, en idealde 1 metre 20 santim diye size söyleyebilirim. Evet, son olarak bu aradaki tekli trabzanlarım 35 tane oldu arkadaşlar. Şu önden beline doladığımız saymadım. Şöyle sıranın sondayım da son anda da ipim öyle bir dolaştı ki tam yerine denk geldi. Evet, şöyle sonda göstermek istiyorum. Buraya son trabzanımı yaptım. Bir tane önden beline dolayarak trabzanımı yapıyorum. İlk yaptığım zincirin tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Şöyle 1 2 zincir çekiyorum. Şöyle ipimizi de arkaya saklayalım arkadaşlar. Evet, sonra saklarım. Şimdi yeşil ipimi alıyorum. Bayağı da büyük oldu gördüğünüz gibi. Evet, yaprağı için yeşil ipimi aldım. Şöyle bir zincir çekiyorum. Trabzanla başlayacağım. O yüzden tığıma doladım. Parmağımla tutuyorum. Buradaki zincirin tepesine batıyorum. Şöyle ipimi de araya saklayayım. Buraya bir trabzan yapıyorum. Parmağımla tuttuğum için kaymıyor. Bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan yapıyorum. Zincirle sabitleyip de yapabilirsiniz. Tığıma doladım. Hemen sıradaki trabzanın tepesine trabzan. Sıradaki trabzanın tepesine trabzan. Yan yana 4 tane trabzan yapalım. Evet, şöyle 4.'yü yaptım. 4 tane trabzan yaptıktan sonra yaprak için 7 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7. Tabi bunun farklı şekilleri de var arkadaşlar. Bu yaprağın ben bu hoşuma gitti. Bunu yapmak istedim. Şöyle 7 zincirden sonra sıradaki trabzan değil, bir sonraki trabzanın alta doğru iniyorum. Şöyle bakın. 1 2 6 indim. Tekrar gösteriyorum. 1 ikinci trabzanın 1 2 altına iniyorum, o batım yerine. Şöyle yukarıya doğru bu şekilde başına dolamadan batıyorum. Şöyle çevirdim. Zincir de çekebilirsiniz ya da direkt sık iğne ile başlayabilirsiniz. Hemen bu zincire bir tane sık iğne yapıyorum. Tığıma doladım. Bir tane çakma sık iğne yapıyorum. Dolayıp tek seferde çekiyorum.
Sonra 5 tane trabzan yapacağım. Tığıma doladım. Bir dolayıp 2 defa da çektiğim 5 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Evet. 5 az geldiyse 6 da yapabilirsiniz. Şöyle geriye doğru bakın. Bir ikinci trabzanın tepesine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Sonra sıradaki trabzanın tepesine sık iğne yapıyorum. Kaydırma tekniği de yapabiliriz. Şöyle kaydırma yapalım, olmazsa daha güzel durur. Batıyorum, ilmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Tığıma doladım. Hemen sıradaki bakın. Sıradaki trabzanın tepesine trabzan yapıyorum. 1 yan yana 5 tane yapacağım. 2 3 4 ve 5. 5 tane trabzan yaptıktan sonra yaprağımın diğerini yapacağım. 7 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7. Yine bunu battığım yere arkadaşlar, aynı yere şöyle aynı şekilde giriyorum. Sık iğne ile sabitledim. Ve bu zincire bir tane sık iğne, sonra tığıma doluyorum. Alttan girip ilmeği alıp tek seferde çektiğim çakma sık iğne ve doluyorum. 2 defa da çektiğim 5 tane trabzan. 1 2 3 4 ve 5. Sonra tığıma doladım. Burada bir trabzan atlıyorum arkadaşlar. İkinciye trabzan yapıyorum. Ve yan yana 5 tane trabzan yapıyoruz. 2 3 4 5. Evet, şöyle göstereyim. Şöyle şeklini verelim. Bakın bu şekilde ortaya da gülümüzü dikeceğiz. Sabitleyeceğiz. Evet, ilk yaprağımı yaptım. Şimdi ikinci. Arada da 5 trabzan oldu. 5 trabzan yaptıktan sonra yine 7 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Şöyle bir ikinci trabzandan aşağıya doğru 1 2 trabzan aşağıya indim. Buradaki batım yerine yukarıya doğru girip sık iğne ile sabitledim. Şöyle döndüm zincirime. İlk önce sık iğne, sonra çakma sık iğne, 5 tane de 2 defa da çektiğim normal trabzan. 2 3 4 ve 5. Sonra şöyle yatırıyorum. Arkadan bir ikinci trabzanın tepesine giriyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Sonra sıradaki trabzana batıyorum, ilmeği aldım, ilmeğin içinden geçiriyorum. Tığıma doladım. Sıradaki trabzana trabzan yapıyorum. Yan yana 5 trabzan. 1 2 3 4 ve 5. Evet, ilk yaprağımızı yaptık. Şimdi 7 zincirle ikinci yaprağımı yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7. Yine aynı yere batıyorum. Şöyle şu şekilde sık iğne yapıyorum. Döndüm zincirime, sık iğne, bir tane çakma sık iğne, 5 tane de trabzan. 1 2 3 4 ve 5. Sonra tığıma doladım. Bir trabzan atlıyorum, ikinciye trabzan. Yan yana 5 trabzan yapıyorum. 3 Evet, 3 4 5 trabzan yaptım. Sonra yine 7 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Şöyle bir alttan sayıyorum. Bir ikinci trabzandan aşağıya doğru, bir ikinci trabzanın altından dibinden girip bu şekilde sık iğne yapıyorum. Sonra döndüm zincirime, bir sık iğne, bir çakma sık iğne,
5 tane de trabzan. 1 2 3 4 ve 5. Evet, şöyle geriye doğru ikinci trabzana şöyle batıyorum. İlmeği alıp ilmeği içinden geçirdim. Sıradaki trabzana batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Tığıma doladım. Alttan sıradaki trabzana trabzan yapıyorum. Yine 5 tane trabzan. 2 3 4 ve 5. 7 zincir. Yine aynı yere sabitliyorum. Ve ikinci yaprağımı yapıyorum. Bir sık iğne, bir çakma sık iğne. 5 tane trabzan. Sonra tığıma doladım. Bir trabzan atlıyorum ikinciye. Trabzan. Evet, bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Şöyle. Böyle kenarını bu şekilde gideceğiz. Burada da yani trabzanın tepesine batabilirsiniz. Bu önden doladığım sorun olmaz. Tamamen etrafına bu şekilde gidelim. Sonra güllerin yapımına geçeceğiz. Evet, yaprak sırasının sonuna geldim. Şöyle göstereyim. Bu şekilde sıranın sonundayım. Şöyle burada son yaprağımı yaptıktan sonra bir trabzan yaptım. Sıradakine trabzan. Şöyle şurada araya da batacağım. Çirkin görünmesin. Burada bir trabzan yapıyorum. İlk yaptığım trabzanın tepesine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Şöyle bir zincir. Evet, burada iki trabzan, hatta bir trabzan fazla olmuş ama sorun olmaz arkadaşlar. Evet, şöyle biraz ipimi uzun bırakıp kesiyorum. Şöyle ince uçlu tığla ipimi arkaya saklayacağım. Şöyle arkaya ipimi alıyorum, orada bir zincir çekiyorum ve şöyle yürütüp fazlasını keseceğim. Evet, ipi de bu şekilde saklarsınız. Evet, şimdi tomurcuk gül yapımına geçiyoruz. Kırmızı ipimi alacağım. Şöyle 4 numara tığ kullanacağım. Daha ince uçlu bir tığ kullanacağım. Evet, ben şöyle göstereyim. Güllerin bazılarını yaptım arkadaşlar. Şöyle size göstermek için bu şekilde olacak. Farklı şekilde çiçek de yapabilirsiniz. Hatta isterseniz yapabiliriz arkadaşlar. Ayrıyeten gösterebilirim. Yorum kısmına yazarsınız. Ben direkt buraya sabitlemeyeceğim arkadaşlar. Sonra sabitleyeceğim. Sabitleyerek başlamayacağım yani. 14 tane zincir çekelim. Evet, biraz elini geniş tutuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane zincir çektim. Tığıma doladım. Geriye doğru 1, 2, 3. zincire bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan yaptım. Tığımı doladım. Aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Doladım. Aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Evet. Aynı yere 3 trabzan yaptık. Zincirle birlikte 4 oldu. Tığıma doladım. Sıradaki zincire geçiyorum. Yine 3 tane trabzan yapacağım. Aynı yere 3 trabzan. 1, 2 ve 3. Tığıma doladım. Sıradaki zincire trabzan. 1. Elimi sıkı tutmuyorum arkadaşlar. 2, 3. Sıradakine 3 trabzan. 1, 2, 3. Her birine 3 trabzan yaparak zincirin sonuna kadar ilerliyorum. Evet, tığıma doladım. Sıradaki zincire geçiyorum. 3 trabzan yapıyorum. 2, 3. 3 trabzan. 1, 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 2, 3.
3 tığıma doladım. Sıradaki zincire 3 trabzan. Bu şekilde son zincire kadar ilerleyelim. Evet, şöyle son zincirde beraber batmak istedim. Tığıma doladım. Son zincire batarken şöyle ipimi ikiye katlıyorum ki saklansın arada. 1 aynı yere 2 aynı zincire 3. trabzanımı yaptım. 2 zincir çekiyorum. 1 2 zincir. Şöyle dibe iniyorum. Başına dolamadan batıyorum. İlmeğimi genişlettim. Şimdi gül formunu vereceğim. Şöyle ortadan şöyle bükerek şeklini veriyorum arkadaşlar. Görüntüsü bu olacak. Tekrar gösteriyorum. Şöyle zaten kıvrımlı oluyor. Böyle direkt bu şekilde şeklini alıyor. Şimdi arkasını çeviriyorum. Arkası bana bakacak şekilde ilmeğimi tığıma geçirdim. Şöyle tutuyorum. Ortayı da dikkatli tutuyorum arkadaşlar. Şöyle bakın. Yüzük parmağımla ortayı ittiriyorum. Bu şekilde tutup tığ yardımıyla ekleyeceğim arkadaşlar. İğneyle hiç uğraşmayacağım. Şöyle bakın. Bu arkadan ortadaki yaprak diyelim. Onu da dibine alacak şekilde bu şekilde girdim. Tığıma ilmeğimi aldım. Şöyle çekiyorum. Burada bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir çektim. Şöyle şeklini aldı zaten. Bir ileriden yani buradan bu sefer buradan giriyorum. Karşıdan bakın. Karşı taraftan çıkacak şekilde tığımı batırdım. İlmeğimi aldım. Böyle çekiyorum. Çok sıkı yapmıyorum. Ve sık iğne yapıyorum. İlmeğimi genişlettim. Şöyle bir düzeltiyorum arkadaşlar. Şeklini aldı da zaten. Böyle. Evet, sadece 2 defa sık iğne yaparak sabitledik. Yeterli. Sonra şöyle yaprağımı aldım. Yaprak ortasında 5 tane trabzan yapmıştık. Şöyle bakın, bir ikinci trabzana başına dolamadan batıyorum. Sonra gülün bu dıştaki yaprak aşağıya bakarsa daha güzel olur arkadaşlar. Şöyle şu şekilde tutuyorum. Hemen bir yana şöyle hem arkadan gülüme ve sonraki sıradaki gelen trabzana ikisine bir sık iğne yapıyorum. Hemen kırmızı gülüme şöyle giriyorum arkadan ve sıradaki trabzana ikisine bir batarak sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. İpimi birazcık uzun bırakıp kesiyorum. Evet, şöyle göstereyim. Şeklini aldı. Gördüğünüz gibi. Şimdi ipi saklamayı göstereceğim. Şöyle ortadan ipin fazlasını yukarıya çekeceğim. Ortadan yukarıya çekeceğim ki içeride saklayayım. Şöyle. Sonrasında şu ortaya batıyorum. Burada tekrar aşağı inmesin diye burada bir zincir çekiyorum. Şu çektirip kesiyorum. Evet, şöyle. Güllerimizi de bu şekilde yapacağız. Hatta bir tane daha yapalım arkadaşlar. Daha detaylı olsun. Böyle. Gördüğünüz gibi çok hoş. Ben sonra saklayacağım diye ipleri hızlı hızlı yapayım diye saklamadım öncesinde. Şöyle bir tane daha göstereceğim. Ne yapmıştık? 14 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. Ne sıkı ne geniş, hafif geniş olsa daha iyi olur. 14 tane zincir çekelim. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 14 zincirden sonra tığıma doladım. Geriye doğru 1 2 3. zincire 3 tane trabzan. Zinciri saymıyorum. 1 2 3. Tığıma doladım. Sıradaki zincire 3 trabzan. Her zincire 3 trabzan yaparak ilerliyorum. Evet, bu şekilde zincirin sonuna kadar ilerleyelim.
Evet, her birine 3 trabzan yaparak zincirin sonuna kadar geldim. Son zincirimi de 3 trabzanımı yaptım. Şimdi 2 zincir çekiyorum ve dibine, başına dolamadan batıyorum. Şöyle ilmeğimi genişlettim. Gül formunu vereceğim. Şöyle bakın. Uçtan şöyle bükerek gül formunu verdim. Şöyle oldu. Şimdi ilmeğimi tığıma geçirdim. Arkadan arkadaşlar, tersinden şöyle. Çok sıkı yaparsak tomurcuğumuz küçük olur. Böyle yayvan geniş yapıyorum. Hemen burada arkadan batıyorum. Uç kısımlarını alıyorum, yani zincirin. Battığım yerleri buraya batarak ilmeği aldım. Şöyle genişçe sık iğne yapıyorum ki tam kasmasın. Bir zincir çekiyorum. Sonra tekrar tersini kendime doğru çevirip yine şu şekilde giriyorum. Bir ileriden ilmeği alıyorum. Şöyle çektirip sık iğne yapıyorum. Şöyle bakıyorum arkadaşlar şekline. Yeterli. Bayağı geniş oldu. Gördüğünüz gibi sıkı yapmadık. Sonra yaprağımı alıyorum. Şöyle. Ortada 5 tane trabzan yapmıştık. Bir, ikinciye başına dolamadan batıyorum. Sonra arkadan, dediğim gibi bu yaprak aşağıya bakarsa daha güzel olur. Şöyle şuraya hem buraya batıyorum hem de sıradaki trabzana batarak sık iğne yapıyorum. İkinci sık iğnemi. Sonra bir ileriye, bir tık ileriye, hem buraya hem de arkadaki sıradaki trabzanıma batıyorum. İkisine bir batarak sık iğne. Bir zincir. İpimi biraz uzun bırakıp kesiyorum ki daha rahat saklayabileyim. Evet, şekli bu arkadaşlar, şöyle. Evet, genişliği de bu şekilde oldu. Arada 3 tane trabzan yapabilirsiniz. Daha sık olsun istiyorsanız bence ideal. Yine de siz bilirsiniz arkadaşlar. Benimki fikirdir. Böyle. Evet, genişliği iyi. Çiçeklerimi bitireyim arkadaşlar. Güllerimi bitireyim. Sonrasını göstereceğim. Zaten saklamayı da öğrettim. İplerimizi de saklayalım. Bitimini göstereceğim inşallah. Evet, güllerimi tamamladım. Kalan ipleri de temizledim arkadaşlar. Gayet güzel, muhteşem oldu. Böyle seyrekliği de bence ideal oldu. Siz bilirsiniz, bakarsınız artık. Böyle kolay oldu arkadaşlar. Ben zor diye düşünüyordum ama ben 3 günde yapabildiysem eminim siz daha kısa sürede yaparsınız. Şöyle tam ortadan tutunca buket halini alıyor. Şöyle göstereyim. Evet, kameranın açısına izin verdiği sürece böyle duruyor arkadaşlar. Çok hoş, çok güzel. Böyle ben severek ördüm. İnşallah siz de benimle birlikte kolaylıkla örersiniz. İnşallah anlatımdan da memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdi değil, ileride örmek istiyorum derseniz de kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.